Real Madrid'de köklü bir değişim geliyor. Florentino Perez Real Madrid soyunma odasını bastı ve takımdan ayrılacak isimleri söyledi. Ve takımdan bugün ilk ayrılan kişi açıklandı. Arda Güler Real Madrid'de kalacak mı? Real Madrid'de kalacak diğer oyuncular kimler? Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Franco Mastantuono'nun ekibi bir ayrılığı hiç düşünmedi. Arda Güler gibi vakalardan bahsediyorlar. Onun izini sürmesi için zamana ihtiyacı vardı. Evet, Endrick gibi değil de Arda Güler'in gittiği yoldan gitmek istiyormuş Franco Mastantuono. Bence ayrılması daha iyidir kendisi için. Hem önümüzdeki sezon bence çok fazla transfer yapması gerekiyor Real Madrid'in. Hem de Arda Güler falan Mastantuono'dan 20 gömlek üstte oyuncu dostlar. Yani Endrick bile gelse Endrick bile Mastantuono'nun yerini alır. O yüzden bence kendisi için, kendi kariyeri için Mastantuono'nun ayrılması gerekiyor takımdan. Real Madrid'de Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham ve Fede Valverde'yi kulübün uzun vadeli temel taşları olarak görüyorlar. Evet, bu 4 oyuncu Real Madrid'de değiştirilemez olarak gösteriliyor arkadaşlar. Vini yok, Mbappe yok. Bunlar yok arkadaşlar. Bellingham'ı da söylemişler. Bence Bellingham'ın da yavaştan yol alması gerekiyor ama bilmiyorum. Son zamanlarda Arda'yla da arası iyi dostlar. Belki de Arda Güler'in büyüklüğünü sessiz sessiz kabul etmiş durumda Jude Bellingham ve diğerleri. Ya ben yine söylemiştim arkadaşlar. Arda Güler emekli olana kadar Real Madrid'de kalacaktır. Real Madrid Başkanı Florentino Perez neşteri vurdu abi. Real Madrid sezon sonunda Carvajal, Alaba, Rüdiger, Camavinga ve Rodrigo ile yollara ayıracak. Arda Güler ise takımda kalacak. Defense Central'in haberi dostlar. Arda Güler'imiz takımda kalıyor. Ne demiştim abi? Ben söyledim ya. Ben size söylemedim abi. Bir ay öncesinden beri söylüyorum. Oğlum Perez'le Arda Güler'in eli birleşince şöyle bir şey falan olmuş. Nasıl olmuş o? Garip bir şey olmuş orada. Evet, Carvajal zaten yaşlandı. Alaba zaten Real Madrid'e geldiği günden beri sakat. Rüdiger bilemiyorum. Yani Rüdiger de artık bence olmuyor. Camavinga zaten çok formsuz. Arda'nın en iyi dostlarından bir tanesi olduğu için üzülüyorum ama Camavinga'ya da elveda. Rodrigo da artık düzelmez gibime geliyor. Doğru kararlar. Arda Güler kalacak. Ve sizlere sorayım dostlar, sizce Real Madrid'den gerçekten hangi oyuncular gitmeli ve onların yerine hangi oyuncular alınmalı? Yorumlar kısmına bir yazın abi. Sonra ben de geleyim, tartışalım o konuları. Evet, gelelim şu tipe. Ümit Özat, Arda Güler Bayern Münih'e 2 gol attı ama 2 golün haricinde bir şey yaptı mı? Ya bizim chat'teki çocuğun babası olabilir mi bu ya? Bir tane var ya böyle Arda düşmanı. Ya sen abi ne başardın da ne yaptın da, yani Köln'e gittin sen, en fazla gittin yer senin Köln'dü. Yurt dışında oynadığın takım. Ya gelmişsin bir de Fenerbahçe'den çıkan çocuk Arda'ya böyle milli gururumuz, bizim parlayan yıldızımıza şu eleştiri. Ya bunu gerçekten yabancılar yapmaz arkadaşlar, ben anlamıyorum. Bir daha da böyle isimleri de zaten videoma almayacağım arkadaşlar. Bu son olsun. Gerçekten kan dondurmayın ya. Son dakika Vinicius Junior'ın sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda sona eriyor. Ve kalmak istemesine rağmen müzakereler şu anda tıkanmış durumda. Aynı zamanda Rodrigo da sakatlığı nedeniyle yazın uzak kalacak. Bu da onun satılmayacağı anlamına geliyor. Evet, Rodrigo sakat olduğu için arkadaşlar kimse almayacağı için takımda kalacak mecbur. Ama sonuçta da döndüğünde de gönderilebilir. Yani sözleşmesi bittiği zaman gidebilir. Jude Bellingham, Arda Güler ve Valverde Arda Güler'in golüne seviniyorlar arkadaşlar. Bellingham hatta Arda Güler'in ilk golü, Neuer'in hatasındaki vuruşunda boş kaleye attığı o enfes gol ama. Bak, boş kale ama enfes bir gol. Orada daha top kaleye gitmeden Jude Bellingham kollarını açıp seviniyor dostlar. Ya bilmiyorum, araları iyi olsun dostlar. Yani bunlar insan olsunlar. Ona değer versinler. Arda'ya saygı göstersinler. Sevgi göstersinler. Biz onları da destekleriz. Bir tane kötü hareketini gördüğünüzde yine eski gardımızı çekeriz. Söyleyeyim ben size. Manuel Neuer, Bayern Münih Türkiye sayfası paylaşıyor. Arda Güler, bana karşı attığı goller onun ne kadar iyi bir sol ayağa sahip olduğunu gösteriyor. Gerçekten müthiş bir oyuncu açıklaması yapıyor. Arda Güler'imiz. Real Madrid yönetimi Luka Modric'in takımda kalma isteğini reddettikleri için çok pişmanlar. Evet, bunu Alonso'da kalsın diyordu ama göndermişlerdi. Büyük bir hata yaptıklarının farkındalar. Fabrizio Romano söylüyor. O da Milan'da gayet iyi oynuyor arkadaşlar. Yaşın maşın hiçbir önemi yok artık futbolda. Profesyonel olduğunuz sürece her türlü oynuyorsunuz. Arda da Modric'in yaşlarına kadar inşallah oynayacaktır. Jürgen Klopp Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacak. Yaz döneminde bu haber gerçekleşecek diyorlar. Kroos'un yardımcılarından birisi olması bekleniyor. Bir haber sitesinin haberi burada yazıyor dostlar. Evet, Real Madrid'in paylaşımı 5'e 2, 5'e 1 artık her neyse öyle bir paylaşım. Ortada Arda Güler, çevresinde de Real Madrid'li futbolcular. Evet, o artık merkezin bir numarası. Orta sahanın beyni arkadaşlar. Real Madrid'in dinamosu Arda Güler.
Mbappe şu ana kadar Real Madrid kadrosunda tamamen dokunulmaz kabul edilen tek oyuncu. Kulüp onu uzun vadeli projelerinin temel taşı olarak gördüğü ve hiçbir konuda herhangi bir teklifi değerlendirmeye niyeti olmadığını bildiriyor. Fichaje. Ya arkadaşlar, ya Real Madrid uyumayın. Bak bu adam geldiğinden beri kupa alamadınız. 2 sezonda bir kupanız bile yok. Lütfen şu uykudan uyanın. Bununla olmaz abicim. Söyleyeyim. Ya bakın arkadaşlar, ben Real Madrid'i de seviyorum. Çocukluğumdan beri severim. Sevdiğim takıma da zarar veriyor. Anladınız mı? Olmaz bu şekilde. Son dakika Real Madrid bu sezon Camavinga için bir final sınavı olarak değerlendirdi. Ve oyuncu geçmeye çok uzak kaldı. Yani sınavı geçemedi diyorlar. Kulüp ayrılışını olumsuz bir şekilde görmüyor. Yani ayrılmasının mantıklı olduğunu düşünüyorlar. Bakalım Kamavinga'nın yeni adresi neresi olacak? Yazın da bu transfer haberlerini bizle beraber takip etmek istiyorsanız dostlar, abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Çünkü ücretsiz abone olmak ve like attıktan sonra da hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Teşekkürler. Vinicius Junior'un menajerleri onun için teklifler almak için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Ancak Avrupa'da onu isteyen bir kulüp yok. Chelsea dahi onu istemiyor arkadaşlar. Mbappe'den bir vaat gelmiş. Bir şey vaat ediyorum. Tekrar kazanmaya başlayacağız çok yakında. Yani arkadaşlar, ister inan, ister inanma, istersen oynat. Siz bilirsiniz. Biz söylüyoruz. Biz taraftar olarak gözlerimiz açık, gönlümüz açık görüyoruz. Bilmiyorum. Barcelona Vedat Muriç'in durumu hakkında bilgi aldı. Sport sayfasının haberi dostlar. Barcelona Vedat Muriç'i istiyor. Mbappe'nin arkasında gol krallığında 2. sırada dostlar. Bilmiyorum, Vedat Muriç sizce Barcelona'ya olabilir mi? Onun da kariyeri ödüllendirilmiş olur tabii ki de. Arda Güler mi? Bayern Münih'e karşı Steven Gerrard. Real Madrid formasıyla yaşadığı en iyi 30 dakika. 2 muhteşem gol ve ikincisi birincisinden daha iyi demiş. Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard söylüyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından birisi. İngiliz oyuncu Arda Güler'imizi bu şekilde övmüş. Vinicius Junior'un maç sırasındaki provokatif hareketlerine Kimi aldırış etmiyor arkadaşlar. Profesyonel bir futbol çünkü, ama Vinicius Junior o şekilde değil. Real Madrid'in kalitesine zarar veriyor. Real Madrid'in görünüşüne zarar veriyor Vinicius Junior. Bilginiz olsun. Bayern Münih Uğurcan Çakır ile ilgileniyormuş arkadaşlar. Ne kadar doğrudur bilmiyorum haber, ama Arda Manuel Neuer'i emekletti diyebilir miyiz o zaman? Uğurcan Çakır'ı istiyorlarsa, milli takımımızın da kalecisi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o yaptığı kurtarışla belki de Dünya Kupası'na uzandı milli takımımız. Milli takımımızda yazın destekleyeceğiz. Birlikte yayınlar açacağız. Milli takımımızda çok yakından takip edeceğiz. Arda Güler'i, Kenan Yıldız'ı, Hakan'ı, Can Uzun'u hepsini takip edeceğiz dostlar. Toni Kroos Atletico Madrid hakkında. Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını düşünmüyorum. Atletico mu Barça mı? İkisi de elenmese mi? Madrid'de geçirdiğim 10 yıldan sonra ikisinin de kazanmasını istemiyorum. Ama seçim yapmak gerekirse Atletico Madrid'i seçerim. Çünkü gelecek yıl aynı şansları olmayacak. İkisine de nefretim yok, ama Madrid'e duyduğum sevgi nedeniyle ikisinin de kazanmamasını tercih ederim demiş Toni Kroos. Real Madrid Toni Kroos'un oyuncular ile yönetim kurulu arasındaki bağlantı noktası olmasını istiyor. Onu kulübe geri getirmek istiyorlar. Sportif direktör olarak yönetimde yer almasını istiyorlar dostlar Toni Kroos'un. Toni Kroos, Barcelona savunma arkalarında büyük boşluklar bırakmazlarsa Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamaz demiş. Toni Kroos'tan bir uyarı gelmiş. Uyarsan da olmaz çünkü Barcelona'da elendi. Real Madrid Trent Alexander-Arnold'dan çok memnun. İşte bak, burada da uykudasınız Real Madrid yönetimi. Nasıl ya? Sağ bek oynuyorsun ve savunma katkın 0. Olmaz abi ya. O kulüpte %100 kalacak. Bu konuda hiç tartışma yok. Fabrizio Romano söylüyor. Harry Kane, Olise şu anda dünyanın en iyi kanat oyuncusu derim demiş. Ben de derim arkadaşlar. Gerçekten fena bir şey ya. Barcelona, Rashford'un 35 milyon euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokma konusundaki ilgisini azalttı. Matteo Moretto arkadaşlar haberi yapan. Kenan Yıldız şundan 5 gömlek daha iyi şu an. Ben olsam Kenan'ı alırım bunların yerinde olsam. Ama alamazlar, paraları yok. Harry Kane, Real Madrid mutlaka kırmızı karttan dolayı tepkilidir. Ancak şunu unutmayın ki yıllardır birçok şey hep Real Madrid'in lehine oldu. O da yapı var demiş arkadaşlar, ne diyelim. McManaman Arda Güler hakkında konuştu. Arda Güler Modric'in halefi olarak görülüyordu. Tıpkı Xabi Alonso'nun ona çok güvenmesi gibi. Xabi Alonso da ona çok güveniyordu, Arda'mıza güveniyordu, ama sonradan bu güvenin arkasında durmadı. Son dakika Dani Carvajal bu yaz Real Madrid'den ayrılması çok muhtemel. Ve muhtemel transfer olacağı yer arkadaşlar Katar diyorlar, Arabistan'a gidecek diyorlar, bakalım. Son dakika Real Madrid, Raul Asensio'nun son aylardaki davranışlarından dolayı son derece öfkeli demiş.
Bakacağız. Asensio'da gönderilecek gibi çünkü Arbeloa ile tartışmışlardı. Real Madrid bu yaz 2 üst seviye orta saha oyuncusunu transfer edecek. L'Equipe'in haberi. Real Madrid'e bir orta saha öner. Hemen yorumlar kısmına. Bir değil 2 tane orta saha önerin ve 2 tane de orta sahayı gönderin abi. Yorumlara bekliyorum. Barcelona Alexander Sörlot'u transfer etmek istiyor. Marca gazetesinin haberi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yine bilemiyorum. Yani Atletico Madrid'de bile şu an yedek santrafor görevi görüyor sanırım benim bildiğim kadarıyla. Atletico Madrid'in yedek forveti Barcelona'nın as forveti olmasın bence. Olmamalı. Laporta'nın yeni Latin sevgilisi. Onun gülüşü yüzünden ona aşık oldum. Onun Barça'nın başkanı olduğunu bilmiyordum. Yersen. Yapacak bir şey yok. Para çok önemli arkadaşlar. Vallahi para büyük bir şey. Arda Güler şutu çektiği anda Jude Bellingham gole sevinmeye başlıyor. Bu hareket Arda'ya olan güvenini ve arkadaşlıklarının kuvvetini gösteriyor demiş. Arda burada topa vuruyor. Top burada arkadaşlar ve Jude Bellingham sevinmeye başlıyor. Top burada bakın. Priklas burada ve Jude Bellingham seviniyor. İnanılmaz. Güvenmiş Arda'ya ilk defa. Gonzalo Garcia geçen yaz Avrupa kulüplerinden iyi teklifler almıştı. Ancak Real Madrid ona kalmalarını ve takımda büyük bir rolü olacağını söylemişti. Bir yıl sonra kulüp şimdi ona ayrılmasını söylüyor ve Endrick'i geri getirebilsinler diye. Evet, Gonzalo Garcia da gözden çıkarıldı. Fırsatları iyi değerlendiremedi o da. Arda da aslında Bellingham'ın yokluğunda çok iyi performanslar sergilemedi ama standart bir performans sergiledi. Kötü değildi bak ona rağmen. Yine bir sürü eleştiri almıştı ve yine Arda kalitesini gösterdi son maçlarda. Devam Arda'm. Real Madrid'in Nico Paz için geri alma opsiyonunu 9 milyon euro olarak etkinleştirmek için 30 Mayıs'a kadar süresi var. Aksi takdirde bir sonraki yaz transfer penceresine kadar beklemeleri gerekecek. Ben olsam almam, daha kaliteli oyuncular alırım. Arda varken Nico Paz'a gerek yok. Olise demiş ki küçükken idollerim mi? Neymar, Messi ve Zidane demiş. Olise. Ben de Ronaldinho abi. Yakın zamanda kızını kaybeden bir Atletico Madrid taraftarı Alvarez'den kızının onuruna sahanın ortasına çiçek bırakmasını rica etti. Alvarez bu isteği tereddütsüz kabul etti. Yani o babaya sabırlar diliyorum. Evlat kaybetmek arkadaşlar kötü. Ülkemizde de kötü şeyler yaşanıyor. Ülkemizde vefat eden öğrenciler ve öğretmenler için mekanları cennet olsun, Allah günahlarını affetsin dostlar. Evlat acısı Allah kimseye yaşatmasın dostlar. Alvarez'i de tebrik ediyorum. Alkışlıyorum gerçekten. Çok kral bir hareket olmuş. Tüylerim diken diken oldu valla. Fabrizio Romano. Evet, Real Madrid'den ayrılan oyuncuyu açıkladık. David Alaba Kasım ayından beri bildirildiği üzere Real Madrid'den serbest oyuncu olarak ayrılması bekleniliyor. Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Avustralyalı savunmacıya halihazırda birçok kulüp teklif yaptı. Yani bu oyuncuya neden teklif yaparsınız? Adam doğduğu günden beri sakat. Yolu açık olsun. Hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Onu kayarken görürsen bil ki dünya az önce büyüklüğüne tanık etti. Büyüklüğe tanık etti. Büyüklüğüne tanık etti. Arda kayıyorsa bil ki orada inanılmaz bir şey olmuştur. Kıps. Florentino Perez Münih'teki yenilginin ardından Real Madrid soyunma odasında yüzleşti. Başkan, sezona kupa olmadan son vermek kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade etti. Bir kupasız sezonun zaten bir başarısızlık olduğunu belirterek bunu tekrarlamanın tolere edilemez olacağını uyardı. Sezonun son düzlüğüne doğru baskı artarken içeride güçlü bir mesaj iletildi dostlar. Demiştim size köklü bir değişim geliyor. Gelecek de bak göreceksiniz. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız ve bizim 10.000 abone olmamızı hızlandırırsanız çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.